just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? Hepinize Częstochowa şehrinden merhabalar. Nasılsınız? Daha yeni vardık. Önceki videoyu izlediyseniz kaledeydik. Şimdi Częstochova'ya geldik. Bu Częstochova'nın önemi ne? Hristiyan aleminin Mekke'si denilen yer. Polonya'nın Częstochowa şehri. Burada götüreceğim. Kaldığımız binayı da göstereceğim. Onun haricinde bu dünyaca ünlü Hristiyanlığın çok önemli merkezlerinden biri olan buradaki kilisenin içerisine de gireceğiz. Genel olarak şehri tanıtmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, hava ne kadar güzel olmasa da. Videoya başlamadan önce sosyal medya hesaplarını göreceksiniz. Hala takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Bildirim butonuna basın ki yeni videolar paylaştığımda size bildirimleri gelsin. Ve beğenin, yorumlarınızı bekliyorum. Haydi başlayalım. Şu an Częstochowa şehrindeyiz. Biraz hava yağmurlu. Böyle büyük bir terası var gördüğünüz üzere. Balkonu bulunmakta. Yere yapay çimler koymuşlar. Apartmanı göstereyim, gelin. Burada bir tane büyük bir terası var, oturabileceğiniz masa. Bir apartman kiraladık. Burada kişi başı 50 zloty, eşimle birlikte yani günlük 100 zloty'ye apartman kiraladık. Normalde pandemiden dolayı gerçekten çok ucuz. Yani böyle bir apartmanı 100 zloty'ye kiralayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Yani aylaya vurduğunuzda bile 3000 zloty ediyor. Bir tane Varşova'daki apartman fiyatı aslında. Gördüğünüz gibi orada tuvaleti var. Burada girişte bir tane gardırop bulunmakta. Bir tane bar sandalyesi, bar masası bulunmakta. Cidden çok güzel dekor etmişler. Biz burada 2 gün kalacağız. 2 gün boyunca da bugün ve yarına dahil size her yeri göstermeye çalışacağım. Birçok fırını bulunmakta. Birçok kahve yapabileceğiniz kahve makinesi, kettle, her şeyi vermişler. Çok güzel bir oturma grubu koymuşlar buraya. Cidden çok güzel, zevkli döşenmiş. Burada süngerden bir kaplama yapmışlar. Burada yatak bulunmakta ve direkt manzarayı görüyor. Gerçekten güzel. Gelin bir banyoyu da göstereyim. Ben de görmedim daha. Böyle sürgülü bir kapısı bulunmakta. Ve şu böyle de güzel, zevkli döşenmiş bir banyosu bulunmakta. Gayet güzel. Yaklaşık 8-9 yeri gezdik bundan önce. Yani çok da iyi izlendiler. Kesinlikle izlemeyi unutmayın. Çok güzel yerlere gittik. Mağaralara gittik. Kalelere gittik. Bu Częstochova'dan sonra çok güzel mağaralara gideceğiz. Madenlere gideceğiz. Yani bu kanalda artık hani Polonya'yı neredeyse gezdim, bitirdim. Gezilmesi gereken her yeri görebilirsiniz. Polonya'da gezilmesi gereken yerler adlı oynatma listem bulunmakta. Orada 50 tane videom var. Kesinlikle izleyin ve oradan kendinize bir tane tur çıkartabilirsiniz. Kendinize referans edebilirsiniz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Burası Hristiyanlığın merkezi. Burada hac yapmaya geliyorlar. Jasne Gora'ya geldik. Size ilk başta Częstochowa şehri hakkında biraz konuşayım. Onun haricinde Jasne Gora hakkında bilgiler vereceğim. Bura normalde 220'de Krakow Psikoposu ile Częstochowa diye anılmaya başlandı. Şu an en büyük şehirlerinden biri. Polonya'nın en büyük şehirlerinden biri ve 260 bin nüfusu var. Bu şehirde genel olarak tramvay ve otobüs çok yaygın. Ve bu yer Orta Çağ'da yaratılmış olup Jasne Gora Bazilikası, yani arkamda bulunan bazilikada Hristiyanların Mekke'si. Buraya her yıl dünyanın her yerinden haç hareketi yapmaya geliyorlar. Ve eğer Polonya'da yaşayanlarınız varsa Varşova'dan da veya büyük şehirlerden buraya yürüyerek gelenleri görürsünüz. Daha bilgiler vereceğim onun hakkında. Ayrıca neden buraya haç yapmaya geliyorlar? Sebebi de dinen burada İsa'nın kalbinin şapelin altında bulunduğuna inanıyorlar. Ama gerçekten tabii öyle bir şey yok. Sadece baltı inanç. Biraz Jasne Gora hakkında bilgi vereyim. Bu yer 17. yüzyılda İsveç tarafından işgale uğratılmış ve Polonyalılar çok büyük direnişte bulunmuş. Bu yer 1382'lerin başına kadar gidebiliyor. Pavlo Mosk denilen kişi tarafından bulunuyor. Bu kişi de normalde Opale Dükü'nün davetiyle Macaristan'dan gelen bir kişi. Orta Çağ'dan günümüze kadar tüm dünyadan Hristiyanlar buraya hac hareketi yapmaya geliyorlar. Yani bir nevi hacılar buraya geliyor.
Normalde istatistiklere göre 2011'de 80 ülkeden 3,2 milyon hacı gelmiş. Hacı dediğim yani Hristiyanlık görevlerini yapmak isteyen kişilere diyorum bunu. Bizde hacı derler ya, Mekke'ye gidenler. Bir nevi bura Hristiyanlığın Mekke'si. 228 farklı lokasyondan 830 bin hacı buraya getiriliyor. Yani çok büyük organizasyonlar dönüyor. Ortalama hacılar 350 kilometre yürüyor ve bu da tam 11 gün sürüyor. Yani eğer Polonya'nın değişik şehirlerinde yaşarsanız ve o festivalin olduğu günün olduğu güne denk gelirseniz yürüyenleri görürsünüz dini kıyafetlerle. Bazen Vatikan'ın önünde çok sıralar oluşabiliyor ve şehir halkı artık bıkmış durumda. Ve buranın önemli bir simgesi var. Kara Madonna diyorlar veya Lehçe dilinde bilirseniz Matka Bosko Chestovska diye bir laf vardır. O da buradan geliyor. Buranın bir sembolü bulunmakta, ikonu bulunmakta. Buranın ikonu da Kutsanmış Bakire Mary diye geçiyor. Hatta bu kadının resmi en son bilindiği üzere Konstantinopolis'te yani İstanbul'da imiş. Şimdi gördüğünüz üzere burada çok büyük etkinlikler yapılıyor. Ve size göstereceğim. Bura bildiğiniz Vatikan'a gidenleriniz var mı bilmiyorum ama gitmişseniz görürsünüz. Her yıl burada çok büyük etkinlikler düzenleniyor ve konser alanını görürsünüz. Ve burada çok büyük alan var. Gelen milyonlarca kişi burada bekliyor. Ve göreceksiniz bu yolun sonunda şehre doğru giden direkt bir yol bulunmakta, çok uzun. Orayı da göstereceğim dönüşte. İçerisine gireceğiz şimdi. İçeride göreceksiniz. Yani buraya gelip görürseniz bildiğiniz Vatikan'ın aynısı diyebilirsiniz. Çok andırıyor ve buraya da ölen Papa, Polonyalı Papa da ayrıca buraya helikopterle zamanında gelmişti. Gördüğünüz üzere şimdi kilisenin, bazilikanın içerisine giriyoruz. Burası kapısı. Ne kadar büyük bir kapısı var gördüğünüz üzere. İnanabiliyor musunuz? İnsanlar buraya gelebilmek için 350 kilometre yaklaşık 11 gün yürüyorlarmış. Nasıl bizde oruç tutmak vardır ya da başka farzları yerine getirmemiz lazım. Bunların da kendi farzları ve yürümek onlar için farz ve yani Tanrı'ya ulaşma yolunda cefa çekmek onların da bir nevi farzı diyebilirim ki şimdi asıl kapıya gidiyoruz, göreceksiniz. Yasna Gora yazıyor. Gördüğünüz üzere burada kapısı şu an direkt karşımıza bazilika çıkacak ve burada bazilikada çalışan, kendilerini adamış dindarları da görebilirsin. Şimdi içeriye gireceğiz. Şurada gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere işlemeleri görüyor musunuz? Her şey altın varaklı. Buraya her yıl milyonlarca kişi geliyor. Gördüğünüz üzere işlemeler çok büyük. Burada ayinler düzenleniyor ve halk her pazar günü gelip burada ayinlere katılabiliyor. Gördüğünüz üzere melekler, işlemeler. Balkonlar, altın işlemeler. Gördüğünüz üzere İsa'nın çarmıha gerilmesi, İsa'nın yukarıya cennete varması, yani tüm işlemelere bakın, inanamıyorum ya. Dua eden insanları görebilirsiniz. Kusura bakmayın, çok sesli konuşamıyorum çünkü mabet yeri olduğundan dolayı dikkat çekmek istemiyorum. Gördüğünüz üzere birçok kişisel dua etme alanları bulunmakta. Tavan yüksekliği çok büyük. Yani o kadar işlemeler, her bir tavan işlemesi, yazılar, her biri farklı ve değişik tarihi olayı simgeliyor. Her bir tavanda farklı resimler bulunuyor. Hiçbiri birbirinin kopyası değil. Burada görebilirsiniz mum yakanlar.
Bizde nasıl imam yukarı çıkar, vaaz verir. Aynen burada da aynı şekilde yürüyor. Tarihi, eski, el yapımı boyalar. Gördüğünüz gibi insanlar dua ediyor. Yukarıda başka bir balkon bulunmakta. Ayrıca burada belki videoları koyarım. Buraya gelen dindarların, papazların veya kadınların, o ismini unuttum, nasıl böyle çılgınlarca dans ettiklerini görebilirsiniz. Cidden çılgın partileri var. Eğer internette bulursam onların da burada olan partilerin, festivallerinde videolarını koymaya çalışırım. Şimdi burada terasa çıktık. Dışarıdan görünüşü. Bu arada güzel fotoğraflar da çektik. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan daha önceden nereleri gezdiğimizin de haberi önceden size gelir. Çünkü ilk fotoğrafları paylaşıyoruz. Sonra videoyu hazırlayıp YouTube'da paylaşıyoruz. O size gösterdiğim ilk başta konuştuğum yer aslında buranın önü. Gördüğünüz üzere burada festivaller yapılıyor. Ve buraya Papa da zamanında gelmişti ve konuşma yapmıştı. Buradan direkt o dediğim sokağı da göstereceğim. Gördüğünüz üzere burada birçok festivaller oluyor. O hac görevini insanlar buraya 350 kilometre yürüyerek 11 günde tamamlayıp buraya geliyorlar. Onlar için farz olanı bu. Eğer daha uzakta yaşayanlar varsa en ulaşabilecekleri mesafeye gelip yürümeye çalışıyorlar. Bakın gördüğünüz üzere size dediğim yer burası ve o konuştuğum yerin hemen buraydı. Görüyor musunuz uzunca sokağı? Aynen Vatikan'daki, İtalya'daki, Roma'daki o ünlü sokağa benziyor. Yani ilginç değil mi? Hani bizim kendi dinimize baktığımızda ne kadar benzerlikler var. Bunlarda da haç görevlerini yapanlar var. Ve Polonya'nın ve Częstochowa şehrinin bu kadar dinen önemli olduğunu ben daha önce bilmiyordum. Ama gerçekten çok ilginç. Siz de yorumlarda ne düşünüyorsunuz? Lütfen haberdar edin. Merak ediyorum. Ve ayrıca görüyor musunuz bilmiyorum. Karşıda bir tane heykel bulunuyor yeşilliklerin içerisinde. Ve bu yapılan heykel normalde İsa değil, Papa'ya benzemesi için, yani Papa'nın heykelini dikmek istemişler. Ama aslında hiç Papa'ya benzemiyor ve Polonyalılar genel olarak şekildeki bu kaslı adamlara benzetmişler ve dalga geçiyorlar. Hani Lehçe ismini de vereceğim burada. Oraya giden herkes oraya gittiğinde hiç Papa'yla ilişkilendirmiyor. Sanki vücut geliştiren bir adamın heykelini dikmişler gibi çok dalga konusu oluyor sosyal medyada. Bu da ilginç bir bilgiydi. Benim yanımda geldiğim Polonyalılar bana anlattı, gerçekten ilginç. Ve ayrıca burada hemen Bazilikanın yanındaki bu yerde rahibelerin kaldığı yer. Yani bu rahibeler buraya gelip burada hayatlarını geçiriyorlar ve dışarı çıkmıyorlar ve kendilerini dine adıyorlar. Yani burada yaşıyorlar. Burada da bir tane heykel bulunmakta. Diyor ki Jesus saf objen, yani burada İsa'nın kıyafetlerinin çıkarıldığı yer olarak simgelemişler gördüğünüz üzere. Ve buranın etrafında birçok heykel bulunmakta. Şimdi de burada İsa'nın ağlayan bir kadınla durumu resmedilmiş ve dikkat ettiyseniz İsa her zaman o çarmıha belinde taşıyor. Ve buranın etrafına gittiğinizde her bir heykeli göreceksiniz ve her bir heykel farklı bir durumu yansıtıyor. Burada da giriş kapısı var ve birçok devletlerin bayraklarını burada sergilemişler. Gördüğünüz üzere. Burada ayin vardı. Ondan dolayı girememiştik. Bu da hemen kilisenin yan tarafında. Şimdi ayin bitince geri döndük. Gördüğünüz üzere dua edenleri görebilirsiniz. Mum yakanları görebilirsiniz. Mum yakıyorlar gördüğünüz üzere. Ve burada asıl ayinlerin olduğu yer. Gördüğünüz üzere orada, burada, orada ve orada birçok tesbihler asılmış. Ve gördüğünüz üzere 17. yüzyılda İsveç'in buraya kuşatma yaptığını sergileyen
Resmi de sergilemişler burada. İsveçliler kuşatma yapmışlar. Ve gördüğünüz üzere size Black Madonna'dan bahsetmiştim. Yani en son İstanbul'da da bu resim Konstantin tarafından tutuluyordu. Sonradan Opeledükü tarafından buraya getirilmişti. Gördüğünüz üzere. Ve gördüğünüz üzere içeride birçok insanlar kişisel eşyalarını, tesbihlerini, engelliler birçok kendine ait kullandıkları eşyaları asmışlar. Büyük ihtimal oraya gidip dua ediyorlarmış ve dilek diliyorlarmış. Bir nevi dilek ağacı diyebiliriz. Ve size gösterdiğim insanların önünde dua ettiği resim Black Madonna gerçekten çok büyük öneme sahip. Size zaten videonun başında bahsettim ve o dünyaca ünlü resim Konstantin tarafından Konstantinopolis'te de bulunan resim şu an burada bulunuyor. Size gösterdim. Caddeye geldik. Karşıdaki bazilika gördüğünüz üzere böyle yolun sonuna doğru tramvay yolu var, gidiyor. Hemen yanında da park var. Parka da girip gezebilirsiniz. Şu an neyin farkına vardım biliyor musunuz? Binamız, kaldığımız yer hemen kilisenin yanındaymış. Görüyor musunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Hala takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Güzel bomba videolar paylaşıyorum. Önceki videolarımı kontrol edin. Yarın çok güzel yerlere gidiyoruz. Güzel videolar geliyor. Hala bildirim butonuna basmadıysanız basın ki yeni videolar paylaştığımda size bildirimler gelsin. Hala beğenmediyseniz beğenin ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız neler? Siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.